Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Canon'un aynasız fotoğraf makineleri için ürettiği EFM 32 mm 1.4 modelini inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet, öncelikle sizlere EFM ailesinden bahsetmek istiyorum. Bu EFM dediğimiz şey Canon'un aynasız segmentteki lens bayoneti denilebilir. Daha önce DSLR kullanıcıları EFS ve EF bayonetleri biliyordu. Ancak güncel sıralamaya baktığımız zaman Canon EOS M100, M50, M5, M6 gibi modelleri görüyoruz. Onlar için uygun bir lens olduğunu söyleyebilirim. Şöyle hızlıca bir kutusuna bakalım. Kutusunda nelerden bahsediyor? Üst tarafında zaten EFM 32 mm 1.4 STM olduğunu söylemiş. Bunların ne olduğunu hepsini açıklayacağım. Yan tarafına baktığımız zaman ise harici olarak alabileceğimiz aksesuarlardan bahsetmiş. 43 mm'lik bir filtre çapı olduğunu söylemiş. ES61 Parasoleil satın alabileceğini söylemişler. Ve aynı zamanda LP1014 isminde bir lens kılıfı da satın alabiliyormuşuz arkadaşlar. İsterseniz şimdi gelin kutu açılışını hemen gerçekleştirelim. Şöyle ve lensimiz karşımıza çıkıyor. Şöyle hemen kutumuzu kenara koyalım ve lensin gövdesini incelemeye başlayalım. Öncelikle 1.4 diyafram açıklığına sahip olan bir lensin bu kadar hafif oluşu beni çok şaşırttı diyebilirim arkadaşlar. Lens yaklaşık olarak 235 gram ağırlığındaymış. Şimdi isterseniz hemen lensin isim açıklamasıyla devam edelim. Canon lens EFM 32 mm 1.4 STM yazıyor. EFM'nin ne olduğunu zaten videonun başında söylemiştim. Canon'un aynasız gövdeleri için üretmiş olduğu bir bayonetti. 32 mm bu lensin odak uzaklığını söylüyor arkadaşlar. EFM özellikle olan gövdelere baktığımız zaman hepsi çarpan sensörlü. Yani 32'yi 1.6 ile çarptığımız zaman 51 mm'e ulaşmış oluyoruz. Canon'un aynasız tarafında bu lens için gerçekten çok büyük bir beklenti vardı arkadaşlar. İnsanlar genellikle 50 mm'lik bir lens arıyordu. Burada Canon 32 mm ile bizlere tam 51 mm'i sunmuş diyebiliriz. Burada sırasında baktığımız zaman 1.4 diyor arkadaşlar. Bu ise diyafram açıklığı, yani bu lensin açık diyafram değeri 1.4. Kıstığınız zaman ise 16'ya kadar yükselebiliyoruz. Ve son olarak da STM diyor arkadaşlar. STM bu lensin otomatik odaklama motorunun step motorlu bir odaklama motoru olduğunu söylüyor. Özellikle video çekimlerinde çok daha sessiz ve çok daha hızlı bir odaklama performansı bizlere sunulmuş. Evet, gövde yapısını incelemeye devam ederken burada 43 mm olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu lensi korumak için bir UV filtre satın alacaksanız 43 mm'lik alabilirsiniz. Aynı zamanda bir polarize filtre ya da ND filtre de alacaksınız. Onların da filtre çapı 43 olmalı. Bunun dışında lensin ön tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir halka var. Bu halka lensin otomatik odaklamasını aynı zamanda manuel olarak da müdahale etmemizi sağlıyor. Ön tarafına baktığımız zaman ise burada 32 mm yani lensin odak uzaklığı. Burada tekrar Canon yazılmış. Buradaki beyaz nokta gövdeye takarken kullanacağımız nokta ve burada da bir tuşumuz var arkadaşlar. Bunu geriye çektiğimiz zaman 0.50 yani 50 santimden sonsuzluğa netliyoruz. Böyle olduğu zaman ise yani bu lensin minimum odaklama noktası olan 23 santimden sonsuzluğa kadar netleme yapmamızı sağlıyor. Ve daha öncesinde hiçbir Canon aynasız lensinde böyle bir switch yoktu, ancak DSLR lenslerinde vardı. Lensimizin arka tarafını açtığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi metal bir bayonet var. Gerçekten güzel bir yapısı var. Elinizde tuttuğunuz zaman Canon'un hani üst segment L serisi lenslerini bilirsiniz. O kalitede bir lens tuttuğunuzu hissettiriyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bu lensi Canon EOS M50 gövdemize bir takalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir Canon EOS M50 gövdem var. Şimdi gövdeye bir takalım. Gövdede nasıl gözükecek onu göstereyim sizlere. Böyle de gövdeye taktığınız zaman şu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Premium bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Sizlere bu lensin aynı zamanda gövde içeriğinden de bahsetmek istiyorum. Lensin içine baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak 14 eleman ve 8 gruptan oluşuyor. Burada diyafram bıçak sayımız ise 7 olarak belirlenmiş. Diyafram bıçak sayısı ne kadar yüksekse arka tarafta oluşacak olan bokehlerin çok daha güzel ve pürüzsüz olacaktır diyebilirim. Lensin üstündeki kaplamalardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Lensin üstünde Super Spectra bir kaplama bulunuyor. Bu kaplama sayesinde ghosting ve flaring problemlerinde önüne geçilmiş diyebiliriz. Bu kaplama özellikle Canon'un L serisi segmentindeki lenslerinde bulunduğunun da altını çizmek istiyorum. Lensin optik performansına baktığımız zaman ise burada Canon gerçekten çok iddialı bir açıklamada bulunuyor. Bu lens L serisi olmamasına rağmen neredeyse Canon'un L serisi olan 35 mm 1.4 ikinci versiyonuna aynı keskinliğe sahip olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Lens henüz satışa çıkmadı ve bu testleri henüz paylaşmaya izin ne yazık ki verilmiyor. Ancak çok net bir ifade var ki bugüne kadar üretilmiş en premium EFM serisi lens olduğunu söyleyebilirim. Evet, peki bu lens kimler için arkadaşlar? Halihazırda Canon EOS M50, M5, M6 gibi bir gövdeye sahipseniz,
sokak fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsunuz ya da portre fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız bu lens mutlaka çantanızda olmalı. Demin de söylediğim gibi şu anda örnek fotoğraf veya video paylaşamıyorum ama keskinliği gerçekten harika. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.